Herkese merhaba, umarım keyfiniz yerindedir. Toplanın, bugün mutlu olmanın formülünü açıklıyorum. Mutlu olmanın birçok yolu var ama tabii ki ilk önce Maslow'un piramidini biliyorsunuz. İhtiyaçlar piramidindeki en alt noktadaki giyinme, barınma ve yiyecek ihtiyaçlarımızı karşılanmış olması gerekiyor. Mutlu olmanın en alt tabakası olarak bunun üzerinde hayatta bu ihtiyaçlarımız karşılandıktan sonra yine mutsuzum mutsuzum diyorsak bu noktada mutluluğun formülünü nasıl bulabiliriz buna bakacağız. İlk önce her zaman söylediğim gibi mutsuzluğumdan da mutluluğumdan da kendim sorumluyum. Yani hiçbir zaman oturup da biri gelsin beni mutlu etsin diye beklemeyeceğiz. Mutsuzsam neden mutsuz olduğumu çözmek zorundayım. Oturun ve lütfen kendiniz üzerinde düşünün. Neden mutsuzum? Beni ne mutsuz ediyor? Bu bulunduğum çevre mi? Bir takım arkadaşlarım mı? İşimden mi mutsuzum? Eşimden mi mutsuzum? Ailemden mi mutsuzum? Hayatta geldiğim noktadan mı mutsuzum? Beni ne mutlu ediyor? Kendi derinimize bakmayı çoğu zaman ihmal ediyoruz. Halbuki bu çok çok önemli. Yani mutsuzum mutsuzum diye gezip şikayet etmek yerine oturup kendi dosyamızı hazırlayıp ben neden mutsuzum, bu konuya bir çözüm bulmalıyım diye en başta bakmanız gerekiyor. İkincisi kararsızlık, hep söylüyorum, insanı çok mutsuz eden, enerjisini çok düşüren bir konu. Herhangi bir konuda karar veremiyorsanız, özellikle bu aralar mesela hep ailemle yaşıyorum, kendimi ayrı eve çıksam mı, şunu yapsam mı, bunu yapsam mı deyip de böyle yıllarını yapsam mılarla geçiren kişiler geldiler üst üste, neden bilmiyorum. Ama bu da büyük bir kararsızlık ve o kişileri mutsuz ediyor, bu kararsızlığın içinde olmak, bir adım atamamak. Yani hayatta her ne durumdaysanız, atmak istediğiniz her ne adım varsa onu bir an önce atmak sizi içinde bulunduğunuz mutsuzluktan çıkaracaktır. Biliyorsunuz kısa süreli mutluluklar var. Yemek, alışveriş, cinsellik gibi. Bunlar bizi bir süreliğine mutlu ediyorlar. Bir şeye sahip olma duygusu bizi mutlu ediyor. Evet, ama bir süre sonra o duygu kayboluyor. O şeye sahip olmak artık bize yeni bir haz vermiyor oluyor. Dolayısıyla biz kalıcı mutluluğu bulmanın yoluna bakacağız. Bu nasıl olur? Kendim yapmayı çok sevdiğim bir şey bulmalıyım. Hayat amacını bulmak diye bir videom var. Onu lütfen izleyin. Daha önce izlemediyseniz ve hayat amacını bulma meditasyonu da var arkasından. Mutlaka ben bu dünyaya niye geldim? Hepimizin bir varoluş amacı var. Onu keşfettiğiniz zaman ve ona doğru yöneldiğiniz zaman gerçekten hayattan haz almaya başlayacaksınız. Onu yaparken yani bunun ille de çok ulvi bir şey olması gerekmiyor. Bu ekmek pişirmek de olabilir, seramik yapmak da olabilir, örgü örmek de olabilir. Herhangi bir şey, yaptığınız herhangi bir şey, insanlara dokunmak da olabilir. Yeter ki bunu içinizde keşfedin. Bunu keşfedip yapmaya başladıktan sonra kendinize kalıcı bir haz yaratıyorsunuz. Yani yaşamınızın her anı, aman biri gelsin de bir ilişkim olsun da aşık olayım, ben onu seveyim, o beni sevsin. Tabii ki bunlar çok güzel şeyler ama bütün bunların dışında ben tek başıma da mutlu olabilirim. Varoluş amacımı yakaladığım anda ve onu eyleme geçirdiğim anda o eylemden her an mutluluk duymaya başlayacağım. Eğer yapabiliyorsanız, hayat amacınızı bulup işe çevirdiğinizde günümüzün çoğu işte geçtiği için o zaman mutluluğunuz daimi olacak. Ve bu mutluluğun bir sonraki adımı benim bu yaptığım şeyin insanlara bir fayda sağlıyor olması, insanlara ulaşması, insanlara dokunması. Dediğim gibi ekmek yapıyorsanız bir fırın açıp onu belki insanlara satmak, seramik yapıyorsanız seramik seven insanlara o yaptıklarınızı ulaştırmak bir şekilde. Yani bir şekilde topluma da fayda sağlayacak şeye dönüştürdüğünüzde o zaman emin olun sizin mutluluğunuz kalıcı olacak. Bir de en önemlisi Harvard Üniversitesi'nin 70 yıl boyunca yapmış olduğu bir araştırmanın sonucu açıklandı ve en mutlu insanların kim olduğunu araştırmışlar. Bu insanlar hayatta en iyi ilişkiler kurmuş olan insanlar. Bu ortaya çıkmış. Yıllar içinde bir sürü insanı inceledikten sonra. İyi ilişkiden kastım nedir? Bu bir eş ilişkisi olmak zorunda değil. Yani hep bu beklentimiz var biliyorsunuz. İşte biri gelsin, eşim olsun, şöyle olsun, böyle olsun. O eşini bulanların da çoğu o ilişkilerin içinde çok mutlu olamıyorlar. Ama iyi ve derin ilişkilerden kasıt şu:
Bu kişi sizin çok yakın arkadaşınız olabilir, kardeşiniz olabilir, anneniz olabilir. Yani derin duygularınızı paylaştığınız, onun da sizinle derin duygularını paylaştığı bir ilişki oluşturduğunuzda ve bu insanlar ne kadar fazla ise o kadar mutlu oluyorsunuz. Ben şunu kastetmiyorum. Çok kalabalık bir arkadaş grubumuz var. İşte her akşam yemeğe içmeye gidiyoruz, eğleniyoruz, göbek atıyoruz, dans ediyoruz falan. Bu değil kastettiğim mutluluk. Yani gerçekten dinlediğim ve beni dinlediğinden emin olduğum, anladığım, duygularımı anladığından emin olduğum insanlar. Hani deriz ya, çok arkadaşım var ama gerçek dostum 3 tane 5 tane, işte bir elin parmağını geçmez falan. O dostlukları kastediyorum. Bu dostlarınız ne kadar çoksa ve onlarla ne kadar güzel kaliteli zaman geçiriyorsanız sizin de mutluluğunuz kat be kat artıyor ve hatta daimi oluyor, öyle söyleyeyim. Herkesin hep mutlu olması dileğiyle, sevgiyle kalın, sevgide kalın.